Tevhid inancı nedir? İslam'da tevhid inancının özellikleri nelerdir? Tevhid inancı, imanın temelini oluşturan, onun hakikatini anlatan, onun gayesini içeren şeye tevhid denir. Böylesine bir tutum ile iman etmeye ise tevhid inancı denir. Peki Allah'ın kabul ettiği, razı olduğu ve istediği şekildeki tevhid inancı nedir? Ayetler ile İslam'da tevhid inancının özellikleri nelerdir onu açıklayacağız inşallah. Tevhid inancı nedir? Tevhid inancı anlamı Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini ve sıfatlarını bilip yarattığı hiçbir şey ile bir tutmayıp eşi ve benzerinin olmadığına kesin anlamda tahkiki iman ile inanmak ve bu inancında ihlaslı olmaktır. Bu tevhid inancı ile ilgili kısa ayetler şunlardır. İlahınız bir tek olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bu ayetin tefsirinde İslam'da tevhid inancının özellikleri 3 şekilde olduğu anlatılır. Birincisi, çoğu müminin yaptığı tevhid inancı olup yaşarken kişiyi Allah'ın helak etme gibi azabından kurtulmuş ve korunmuş olur. Allah-u Teala bu imanın bereketiyle onu dünyadayken yaşamını ve mülkünü helak etmez. Dünyada verilen meyveler böyleyken ahirette ise sonsuza kadar cehennemde kalmaktan muhafaza olur. Allah-u Teala kafirlere verdiği gibi ebedi azap vermez. Onu cehennemine atsa bile cezası bitince onu cennetine sokar. Dünya ve ahirette böylesine nimetlere vesile olan tevhid inancı nedir diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. Bu tevhid Allah-u Teala'nın bütün zati ve sıfatlarına inanarak ona hiçbir ortak ve ters bir şey koşmamayadır. Tevhid inancının özellikleri olarak ikinci inanç şekli velilerin ve Allah dostlarının imanıdır. Bu insanlar hakkında bilgi edinmek için Allah dostu kimdir adlı yazımızı okuyabilir veya bu başlıkla videomuzu izleyebilirsiniz. Bu tevhid inancı ne demek hususuna gelecek olursak, kişinin yaptığı bütün işleri Allah'ın iradesiyle olduğuna, o istemese hiçbir mahlukatın fiil işleyemeyeceğine, fiil yapma özelliğini sadece Allah'ın bahşettiğine inanarak kalben ve ihlaslı bir şekilde yakinen bilmesidir. Bu tevhidde esas olan kişinin delillere takılıp imanı anlamaya çalışması değil, hakken ve yakinen seyrederek bu imanın hakikatini anlamasıyla olmasıdır. Bu özellikler de ancak Allah dostu olanlara verilir. Çünkü delil ile gerçekleşen tevhid inancı çoğu Müslümanın yaptığı bir inanış şeklidir. Bunun aksine Allah dostlarının tevhid inancının özellikleri ise herhangi bir delile ihtiyaç duymaksızın kendilerindeki kalben ve ihlasla oluşan yakın ile iman ederler. Böylesine tevhid inancının meyvesi ise kişinin hiçbir şeye muhtaç olmayıp yalnız Allah'tan istemesi, yalnız ona güvenip ondan başka her şeyden yüzünü çevirmesi, yalnız ondan korkup hiçbir şeyden korkmaması, yalnız ona muhtaç olup hiçbir şeye minnet eylememesidir. Böyle bir meyvenin zuhur etmesinin sebebi ise kişinin yalnız Allah'ı tanıması, onu yaratıcı bilmesi, her şeyin ondan olduğunu idrak etmesi, bunun dışındaki her şeyin ise sebep, vesile ve boş uğraş olduğunun farkına varmasıdır. İslam'da tevhid inancının özellikleri nelerdir? Tevhid inancı nedir sorusunun 3. cevabı ise kişinin Allah'ı görmesidir. Bu mertebeye fena hali denir. Kişi yaptığı amellerindeki ihlas ile iman artar ve yükselir. Bu İslam'da tevhid inancının özellikleri hususunun en faziletli makamıdır. Bu mertebedeki kişi Allah'ın dışındaki hiçbir şeyi seyretmez. Yalnız Allah ile olur ve marifetullah'ın meyvelerini alır. Şayet bu halin üzerine de bir de varlıkları seyretme hali de gelirse bekaya ulaşır. 4 kitabın anlamı ve tüm ilimlerin özeti La ilahe illallah tevhidi olmuştur. Şöyle ki, kainatta Allah'ın dışında hiçbir yaratıcı mevcut değildir. Allah tüm yaratıcılık vasıflarıyla birdir. Tüm mülkiyet Allah'ındır. Yoktan var eden ve hayat veren de Allah-u Teala'dır. Bütün şeyler Allah'ın mevcut ve tek olduğuna kanıttır. İtaat yalnız Allah'a mahsustur. A'dan Z'ye tüm alem La ilahe illallah hikmetini ortaya çıkarmak için yaratılmıştır. İnsanların ve cinlerin hepsi o hususu kavramak için var edilmişlerdir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler mealindeki ayette geçen kişinin Allah'a olan ibadetinde ilk başta tevhid inancı istenildiği belirtilmiştir.
Çünkü kulluğun aslı Allah-u Teala'yı bilmek, yani marifetullah'tır. Peygamberlerin hepsi tevhid inancını, yani Allah'ın mevcudiyetini, tekliğini ve kulluk yapılmaya müstahak yaratıcı olduğunu bildirmek için görevlendirilmiştir. İlimlerin hepsinin gayesi Allah'ı tanımak ve onu bilmektir. İşte bu bilince marifetullah denir. Bu bilincin verdiği faydalar Allah'ı sevmektir. Buna da marifetullah denir. Kişiye bahşedilen kalp nimetinin görevi azim olan Allah'ı bilmek ve sevmektir. İnsana gözü, dili, aklı, kulağı ve vicdanı ve benzeri serisürük yerleri bundan dolayı bahşedilmiştir. Kişi bu azaları ile Yüce Allah'a ulaşmaya çalışmalı ve marifetullah'ı elde etmek için elinden geleni yapmalıdır. Yeryüzündeki kulluk tevhid inancı ile başlar ve bununla sona erer. Başlangıçta da sonuçta da tevhid gereklidir. Çünkü insanlardan iman istenecektir. İman da tevhid ile olur. Şöyle ki İslam dinine girildiğinde de ölünce de kişiden istenecek ilk ve tek şey La ilahe illallah tevhididir. Bütün Müslümanların tevhid bilgilerini bilmesi ve öğrenmesi farzdır. Bununla beraber çeşitli akaid kitapları okumalı ve imanın gereği olan ilimleri öğrenmelidir. Eğer kişi bunları doğru bir şekilde öğrenir ve imanını kemale ulaştırırsa yaptığı ibadetler de güzel olur. Bu kişinin sonu da hayırlı olur. Ölünce öteki tarafta en başta Allah'a iman sorulacaktır. Eğer bunda eksiği olan ve imanı zayıf olan kişi için amellerinin terazisi kurulmayacaktır. Neden? Şöyle ki Allah-u Teala imanı olmayan hiçbir kimsenin amelini kabul etmez. Böyle kimseler için amel terazisine gerek yoktur.